Evet sevgili dostlar, Gölpazarı Çımışkı köyündeyiz. Yani Gölpazarı'nın ilk köyü aslında Bolu tarafına giderken. Burası tarihi göç yolu üzerinde kalıyor. Yaklaşık olarak 1500-2000 yıl öncesine ait kalıntılar da bulundu burada. Yani çok eski zamandan beri burada yaşam var. Şimdi arkamızdaki aslında evi tanıtacağım size. Dış cephesi yapılmış, çatısı yenilenmiş. Bu 390 metrekare, yaklaşık 400 metrekare bir arsa içinde. Burada da işte daha önce hayvancılık da yapmışlar. Bu bahçe içinde, burada zaten sınırı şöyle gidiyor. Evimiz 3+1 üst katı ve 120 metrekare taban oturumuna sahip. Bu alt tarafı da daha önce ev olarak kullanılmış. Zaten tapusunda 2 katlı ev, 2 adet samanlık ve avlusu diye burası avlu olarak geçiyor. Böyle bir evimiz var burada. Fiyatı 695 bin lira. Ya oldukça uygun sayılır. Çünkü bu fiyatlara bu evi yaptırmak bile zor, çok zor. Şimdi burada muhtarımızın evi hemen bir üst tarafımızda. Buna bize komşu. O burada yaşıyor ailesiyle birlikte. Buradan zaten Arıcaklar ve Taraklı tarafına gidiyor bu yanımızdaki asfalt yol. Çımışkı köyü Gölpazarı'na 2,5 kilometre mesafede. Aracınızla buraya 5 dakikada gelebiliyorsunuz. O çok yakın. İlk köy dediğim gibi Bolu tarafına, Tarak tarafına giderken burası. Çımışkı köyü Gölpazarı'nın en zengin köyü olarak biliniyor. Çünkü burada çok su çıktığı için burada her yer çeşme, her yer su. O yüzden de en zengin köyü. Bu eskiden burası Gölpazarı'nın en kalabalık köyüymüş. Şu anda o kadar kalabalık değil ama yaşam var. Yeni özellikle son 2 yılda buraya aşağı yukarı bir 10-12 tane yeni ev yapıldı bu köye. Şimdi yavaş yavaş zaten şehirlerden, çevredeki illerden Sakarya, Kocaeli, Bursa, İstanbul geliyor insanlar. Buraya ev yaptırıyorlar. Evet, mal sahibi evin dış cephesini komple yaptırdı. Çatısını yaptırdı. Bu haliyle içini yaptırmadı. Bu haliyle satıyor. İçini çünkü alan kendi zevkine, keyfine göre yaptırsın diye konuşuldu. Çünkü yaptırsa da belki de siz alıcının hoşuna gitmeyecek. Belki o yüzden de değiştirmek zorunda kalacaksınız. Boşuna bir masraf olacaktı. O da fiyatını yükseltmek zorunda kalacaktı zaten. Şu anda en azından 695 bin liraya satabiliyoruz biz bu yaklaşık 400 metrekare olan arsamız. Gölpazarı dümdüz bir ovaya kurulmuş şahane bir ilçe. Bakın buradan zaten drone görüntülerini göreceksiniz. Ben şu anda Gölpazarı'nı görüyorum zaten karşımda. Siz daha iyi göreceksiniz drone'la muhtemelen. Gölpazarı için çektiğimiz tanıtım videosuna sağ üst köşedeki linkten ulaşabilirsiniz. Gölpazarı'na çok yakın demiştik ama bir de İstanbul'a burası aşağı yukarı 2-2,5 saatte gelebiliyorsunuz aracınızla. Otobandan bu Antalya yoluna doğru giderken zaten Gölpazarı'na doğru sapıyorsunuz. İstanbul'dan gelirken buraya gelmiş oluyorsunuz. Ankara'dan gelirken de bu Taraklı tarafından geliyorsunuz zaten yine buraya. Ankara'dan mesafesi 3 saat, 3,5 saat arasında değişiyor. Yine oradan da oldukça yakın buraya. Bursa'dan da gelirseniz buraya aşağı yukarı 1 saat 15 dakika, 1,5 saat civarında burada olabiliyorsunuz. Bu köy evimizin elektriği, suyu, kanalizasyonu, her şeyi var bu arada. Bütün altyapısı var. Size harika bir köy hayat fırsatı sunuyor. Eğer böyle meraklıysanız, ben doğayla iç içe, ağaçların içinde geleceğim, hafta sonları mangalımı yapacağım, çocuklarımla işte avlusunda oynayacağım falan derseniz burası sizin için çok uygun olur. İsterseniz gelin bir de evin içine girelim. Kamera görüyor mu bilmiyorum ama Gölpazarı çıplak gözle buradan görünüyor. 2 kilometre kuş uçuşu buradan. Oldukça yakın. Bütün şehri görebiliyorsunuz buradan. Bu köy biraz daha böyle zirvede kalıyor. Oldukça güzel bir lokasyonda. Burası girdiğimizde evinizin içine evin avlusu. Burada mutfak da varmış. Şurası mutfakmış. Evimizin mutfağı burasıymış girişi. Burası salon. Hani salon gibi burası. Amerikan mutfaklı bir salon gibi düşünebilirsiniz. İsterseniz böyle de geçelim. Burada bir odası var. Oturma odasıymış gerçi burası da. Böyle. Her odasında bu arada şimdi şömine diyorlar ama onlar eskiden kara ocak diyorlarmış. Kara ocakları var. Her odada var bu arada. Çünkü eskiden bunlarla ısınıyorlarmış. Burada yine odunlukları vesaire burada dolapları var. Diğer karşı tarafta duvarda da öyle. Burada şu anda hani mal sahibimiz bunları yaptırırken de dedi ki yeni alıcısı kendi zevkine, keyfine göre yapsın. Şimdi diğer odaya geçelim isterseniz. Bu arkada banyo ve tuvaletin olduğu alan var. Bu koridordan gidiliyor oraya. Burada yine büyük bir oda var. Odalar oldukça büyük. Şimdi dışarıdan belki küçük gibi geliyordu ev. Ama odalar oldukça büyük. Burada pencereleri küçük yapmışlar. Çünkü kışları soğuk olabiliyor. O yüzden de eski tabii kerpiç evler bunlar bu arada. Buradan baktığınızda yine tabii dışarıya çıkış var. Buradan bir pencere. Yine burada kara ocağı. Burada bir odunluk. Evin içinde kalan aslında bir gardolap gibi, gömme dolap gibi bir şey varmış ama daha sonra tabii yıkılmış o. Uzun zamandır evde yaşanmadığı için. Evet, bu oda böyle. Yanında bir odamız daha var. Burası da en küçük odası. Yine burada
Kara ocak var. Burada yine bir dolap. Dolapları da bu şekilde. İçine aslında hep gömme dolaplar yapılmış. Orada da öyle yine gömme dolap. Burada odun koyup hani yan tarafta kolayca üste kadar diziyorlarmış. Kolayca hani atalım istiyorlar buradan. Buradan zaten bacaları vesairesi var. Tadilatla tabii yaşanabilir halde gelecek. Yani evin içini yaptırmak, keyfinize göre yaptırmak size kalmış. Evin fiyatı da uygun. Dediğim gibi arsa vasfında %40 imarlı. İsterseniz yıkıp yeniden de yapabilirsiniz. İsterseniz bu ev zaten dışı çatısı yapıldığı için sadece içine bir tadilat yapıp böyle de yaşamaya başlayabilirsiniz. Evet, Murat arkadaşımızla beraber bir de evimizi yandan da gösterelim istedik. Burası evimizin cumbası. Yapılmış. Burada dediğim gibi dış cephesi de yapılmış. Sizin yaptırmanızı bekliyor. Yani yeni sahibini yaptırır. Burası avlusu böyle. Çok güzel bir avlusu var. İstinat duvarı yapılmış taş duvarla. Oldukça büyük. Dediğim gibi yaklaşık 400 metrekare arsası var bunun. 390 metrekare burası. Direkt Gölpazarı'nı görüyor. Cami vesaire o da hemen yanımızda. Yürüyerek 25 adımda gidebiliyorsunuz. Bahsetmiştim, muhtarımızın evi. Yine karşıda yeni yapılmış bir iki evimiz daha var. Yani oldukça hızlı aslında diyebilirim. Köy hayatı tekrar buraya geri gelmeye başlamış. Çünkü Gölpazarı'na çok yakın. Bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak güzel bir köy burası. Çımışkı köyümüzdeki köy evimizi size tanıttık. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup beğenirseniz çok seviniriz. Sürçülisan ettiysek affola. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun.